Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere basit bir kare motif yapımı göstereceğim. Şimdi çok klasik hanım dilendi bey beğendi yaparız sık sık. Ama bu delikli olması sebebiyle baharlık yazlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kare motif. Yapımı da oldukça kolay ve keyifli. Artık iplerinizi değerlendirmeniz için de iyi bir seçenek. Şimdi orta kısımdan motifimize başlayalım. Şimdi motifimiz hanım dilendi bey beğendi modeliyle başlıyor aslında. Bir sihirli halka yaparak koton iplikle gösteriyorum bu arada örneğimi. 3 numaralı tığ kullanıyorum. Ama bu her türlü iple olabilecek bir model. 3 zincir yaptım ve zincirimle beraber toplam 3 tane ikili trabzan olacak. Yani 1 2 3. Köşe dönüşlerim burada 2 zincir. 1 2. Aynı halkanın içine yine 3 adet ikili trabzan. 1 2 ve 3. Yine 2 zincir. Bu zincirlerin olduğu yer şu anda köşelerimiz olacak. 1 2 3. Bakın, birinci ve ikinci köşemiz oldu. Yine 2 zincir yaparak dördüncü grubumuzu yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bir kare olacağı için 4 köşeye ihtiyacımız var. 1 2 3. Dördüncüsü için de yine 2 zincir yaparak başlangıçta yaptığımız zincirin tepesine kaydırma tekniği ile bağlayıp ben sabitlemek adına bir tane de zincir yapıyorum. Arka tarafı sıkıştıracağız ve ipliğimizi buradan koparacağız. Yeni bir renke geçeceğim. Aynı renkle de devam etmeniz mümkün. Bu şekilde koparalım. Bu ipliğimizi az sonra örerken yürüterek yok edeceğiz. Şimdi ikinci sıramızda ortadan başlıyoruz. Normalde hep köşeden başlanırdı. Yine başlanabilir ama kolaylık olması bakımından orta kısımdan başlayacağız. Yeni rengimi aldım. Şimdi biz üçerli trabzanlar yapmıştık. Bunların ortasındakine batarak ipliğimi bir bağlayayım. Şimdi V'lere başlıyoruz. Şuradaki bakın tamamı V'lerden oluşuyor zaten. Şimdi 4 adet zincir yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4. Bunlardan 3'ü yukarıya çıkmak için bir tanesi de V'lerin arasındaki zincir olması bakımından başını alarak aynı noktaya tekrar batarak ilk V'mizi oluşturuyoruz. Şimdi köşe boşluğuna geldik. Köşelerde rahat dönebilmek adına aynı köşenin içine ikişer tane V yapıyoruz. Şimdi şöyle ki hiç zincir yapmadım bakın. Köşeye geçtim. Her V'nin arası bir zincir. Bir zincir. Aynı noktaya tekrar battım. Köşe dönüşlerimiz ikişer zincirdi. 1 2 zincir. Aynı noktaya tekrar batarak yeni bir V yapıyorum. V'lerin arası bir zincir ve aynı noktaya tekrar battım. Yani köşede toplam 2 tane V'miz olmalı. Arası da köşemiz 2 zincir. Devam ediyoruz. Zincirimiz yok. Trabzanın olduğu yerdeyiz. Yine ortadakini buluyoruz. Ortadakinin tepesine yeni bir V yapacağız. Bir zincir. Aynı noktaya tekrar battık. Ve V'mizi oluşturduk. Yine köşeye geldik. 2 tane V'ye ihtiyacım var. İlk trabzanım, bir zincir. Aynı noktaya tekrar birinci V'miz hazır. Köşe için 2 zincir. Aynı noktaya tekrar devam ediyoruz. Bir V daha yapacağız. Bir zincir ve aynı noktaya tekrar. Böylece köşede aslında toplam 4 adet ikili trabzan oluyor. Bunların aralarında birer zincir, köşede ikişer zincirle devam edeceğiz. Evet, yine ortadayız. Yeni V'miz. Bir zincir. Başını aldım. Yine köşedeyiz.
bir zincir, köşe dönüşümüz için 2 zincir de o 2 zincir köşeler için sabit. Yine aynı noktadayım. Bir zincir. Bakın döndük. Son köşeye geliyoruz. Ama önce ortadaki trabzanımız. Bir zincir. Devam ediyoruz. Son olarak köşemizi de yaparak ikinci sıramızı, pardon, bir zincir vardı arada. İkinci sıramızı tamamlıyoruz. Bu ilki, köşe dönüş 2 zincir, aynı noktaya tekrar bir zincir. Bakın bu kısma geldiğimizde başlangıçta 4 zincir yapmıştık. Bunlardan 1, 2, üçüncüsünü yakalayarak kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz. Bir zincir yaptım yine sabitlemek için ve ipliğimizi kestik. Böylece ikinci sıramız da hazır. Şimdi üçüncü sıramıza başlayacağız. Buradan sonra zaten mantık oturacak ve bu motifi istediğimiz kadar büyütebiliriz. Yine ortadan, herhangi bir ortadan başlayabilirsiniz. Bu sefer şu şekilde deliğin içinden çıktım. Yine ipliğimi bağladım. Ve yine 4 zincir yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 3 tanesi çıkış için, bir tanesi aradaki ve aynı noktaya batarak ilk V'mizi oluşturduk. Zincir yok. Bakın artık her V'nin içine yeni V'ler yapıyoruz. Sadece köşede, dönüşte az önce yaptığımız gibi aynı noktaya 2 tane V yaparak arttırmamızı oluşturacağız. Bir zincir, V'nin içine yine. Bakın. Köşedeyim. Köşede 2 tane V'miz vardı. Bir zincir. Köşe dönüşlerimiz değişmiyor. Köşedeki zincirimiz 2 adetti. 1, 2 ve yine yeni bir V. Bir zincir. Gayet güzel döndü. Devam ediyoruz. Artık her V'nin içine yeni V'ler. Bir zincir. Yeni V'miz. Bir zincir. Köşeye kadar her V'nin içine birer V yaparak ilerledik. Eliniz çok gevşekse, bu V'leriniz marullanmaya sebep oluyorsa aradaki bir zinciri yapmasanız da olabilir. Çünkü her seferinde üzerine yapılan V'ler bu arada bir açılmaya sebep olacak. Elinizin sıkılık durumuna göre bunu ayarlamanız mümkün. Köşeye geldik yine. Bir zincir. Dönüş için 2 zincirimiz, o köşemiz sabit ve aynı noktaya yeni bir V yapıyoruz. Bakın burası da gayet düzgün döndü ve V'lerin içini yapmaya devam. Herhalde genel mantık anlaşılmıştır. V'lerin içine yeni V'ler, köşe dönüşlerinde de artışları yaparak bu motifimizi istediğimiz kadar büyütmemiz mümkün. Battaniyelerde, hırkalarda, yeleklerde, baharlık ve yazlık ürünlerde oldukça kullanışlı olur. Köşedeyiz tekrar. Bu sırayı beraber bitirelim. 2 zincir ve aynı noktaya tekrar bir zincir yapalım. Ve yine V'lerin ortasında V'lerle devam ediyoruz. Çok keyifli bir motif. Çok da az ip giden bir model aslında. Farklı farklı kare motifler örüp birleştirerek de güzel örtüler elde edebilirsiniz. Şimdi köşeye geldik yine. Arada zincirimiz yok. Bir zincir, aynı noktaya 2 tane V yapacaktık. Köşemiz 2 zincir.
Evet, son kısma kadar geleyim. Bir zincir ve hiçbir zincir yapmadan direkt 3 zincirimin tepesine kaydırma tekniği ile bağladım bunu ve bir zincirimi yaparak bu sıramızı da tamamladık. Artık bu şekilde büyüterek ilerleyeceğiz. Şimdi motiflerimizi birleştirirken daha önce videolarını paylaştığım teknikleri kullanabilirsiniz. Ya da şimdi küçücük bir hatırlatma yaparak videomuzu bitirelim. Şimdi birleştirmemizi yaparken aynı zamanda bir sıra daha öreceğimiz için yine orta kısımdan başlayabiliriz. Çok kritik değil, köşeden de başlayabilirsiniz. Şimdi buradaki V'mizi oluşturalım. 2, 3, 4. Köşeye kadar gelelim. Orada daha net gösterebileceğim. Buradaki V'mizi de yapalım. Şimdi köşedeki V'mizin bir tanesini yapıyoruz önce. Bir zincir. Şimdi arada 2 zincir yapıyorduk köşede. Tam dönüşte. Şimdi bu köşeye ekleyeceğimizi varsayalım. Tabi bu motif daha küçük, sadece küçük bir ipucu olması açısından gösteriyorum. O 2 zincirin bir tanesini yapıyoruz. Ve karşıdaki köşedeki boşluğa sık iğne ile sabitleyip bir zincir daha yaparak yine V'mizi yapıyoruz. Yani biz aslında örgü örmeye devam ederken sadece karşı tarafla küçücük bir birleşim oluşturuyoruz. Şimdi bu V'mizi yaptık. Bu V'mizin karşısına 2 V'mizin arasındaki boşluğu da kullanabilirsiniz. Tepeyi de kullanabilirsiniz. Boşluğu kullanalım. Sık iğne yaptık. Ve yeni V'mize devam ediyoruz. V'lerimizi bitiriyoruz yani. Her yeni V'ye geçerken karşı taraftaki diğer V'yi geçip aradaki boşluktan tutarak devam ediyoruz. Bu V'mizi de bitirdik. Bakın şu şekilde göstereyim. Şu şekilde yan yana düzgünce ekleniyorlar. Bütün motifleri bu şekilde ekledikten sonra örgümüzü hangi büyüklükte yapmak istersek tamamlayabiliriz. Bu da küçük bir ipucu olsun bizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu motifi de örgülerinizde keyifle kullanırsınız.